Merhaba örgü severler. Hamarat Bebek YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir çalışma, kapşonlu hırka yapımını paylaşmak istiyorum. Hırkamız için arkadaşlar koton ip kullanacağım. Madame Koton'un 2 yumaktan az fazla kullandım ve 3-3,5 numara tığ ile elinizin ayarına göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ölçülerimiz 1-1,5 yaş bebeklerimiz için olacak. Kenarlarımız için Himalaya'nın Tofi marka tüylü ipini kullanacağız. 3 adet de ince düğme kullanmış olduk. Bu mavi rengim, bu pembe rengim arkadaşlar. Her ikisinin de ölçülerini, özelliklerini ve yapım aşamasını bütün detaylarıyla sizlerle paylaştım. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, hırkamızı anlatmak için yine ipimi doluyorum. Nako Elite Baby'nin arkadaşlar ipini kullanacağım ben ama ihraç fazlası ip olduğu için benim ipim biraz ince. Yine aynı minvallide ve sayılarda olmasını istiyorsanız koton iplik tercih etmenizi tavsiye ediyorum ben. En çok bu model için koton markalardan Ören Baya'nın Madame Koton'u da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Mavisini ben bununla anlattım. Pembesini biraz farklı bir iple kullanacağım. Renk numaram 13. Çok şık ve kullanışlı, güzel bir hırka oldu mavimiz. Şimdi aynısını kotona benzer bir ipim var elimde. Bununla anlatımını yapacağım. Şimdi halkamızı oluşturduk. Birinci zincirimi çekmiş oldum. Sayıyorum ve gayet esnek bırakarak arkadaşlar 4 oldu. Toplamda 67 adet zincir çekeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Evet, 67 ilmek zincirimi çekmiş oldum arkadaşlar. Bu 67 ilmek benim kullanacağım ilmek sayım. Şimdi üstüne 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. Doluyorum. 67. ilmeğime batarak birinci trabzanımı yapıyorum. Şimdi 3 zincir başta, yanında ikinci trabzanım. Yalnız baştakini değil, yanındaki ikinci trabzanımdan itibaren saymaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yan yana ikili trabzan yaptım. Baştaki 3 zincirimle birlikte bu 10 oldu. Şimdi burada bir tane zincir çekeceğim. Özür diliyorum arkadaşlar. İlk önce yanındaki 11. zincirime geldiğimde yine ikili trabzan yapacağım. Arada bir tane zincir çekeceğim. Tekrar dolayacağım ve aynı yuvanın içerisine tekrar ikili trabzan yapacağım. Burası benim kolumla ön bedenimin birleşmiş olduğu, artım yapacağım yerim. Tekrar bu zincirimi saymadan yanından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yan yana ikili trabzanım yaptım. Tekrar doluyorum. 11.'ye geldiğimde
ikili trabzanımı yapıyorum. Bir adet zincir çekiyorum ve yine aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu da benim arka bedenime geçiş yerim. Şimdi tekrardan sayıyorum. 1 2 3 4 5 20 adet yan yana ikili trabzanımı yaptım, doladım. Yan zincirimin içerisine bir trabzan yaptım, bir zincir çektim, tekrar bir trabzan yaptım ve burası da arka bedenimin bitmiş olduğu nokta. Gördüğünüz gibi yerlerim gayet net belli. Şimdi tekrar 10 adet sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 doladım. Yan zincirime ikili trabzanımı yazdım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine ikili trabzanımı yaptım. Ve tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu da benim 9. Şimdi 9 ilmek, şurada bir fazlalığım var. Burada zincirimin düğümünü açıyorum. Evet, birinci düğümümü açtım. İkinci zincirimi. Fazlalığı bu şekilde çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ipimi de şöyle biraz serbestçe bırakalım. Fazlalığımızı çıkardım. Buradan 3 zincir çekiyorum. Örgümün arka tarafına dolanıyorum. Yakamın taban sayılarını oluşturduk. Kaç oluşturduk arkadaşlar? 9 trabzan önler için şu ikili kısımlarımız artırma ilmeklerimiz. 10 trabzan kollar için, 20 trabzan da arka için ayarlayarak modelimizi çalışarak kurduk. Şimdi 3 zincir çektim. Bir üst kata çıktım. Hemen dibindeki, bakın bir sonrakine demiyorum. Dibindeki yuvadan başlıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yanına bir kez daha, yanına bir kez daha sayıyorum. Şimdi baştaki o dibine batmış olduğum 2 trabzanımı 3 zincirle bir trabzanımı 1 olarak saydığımda 4 oldu. 5 6 7 8 9 trabzanımı tekrar bastığımda bakın şu aradaki kısma geldik. Yalnız burada artırma yapmamız gerekiyor değil mi? Bunun için 10'uncuyu şu tepeye batıyorum. Gördüğünüz gibi burası artmış oldu. Şimdi yuvarlağımın içerisine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğumun içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi hemen yine dibindeki şu kısımdan başlıyorum. İkili trabzanlarıma devam ediyorum.
her yuvanın içerisine. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10, 11 kez şu dibine batmış olduğumuz bir tane ilmeğimiz bizim trabzanımız, artırma trabzanımız olduğu için 11 tane yaptım. Tabanı 10 ile başlamıştık. 12.'si ise buradaki bir zincir ile bağlantının hemen yanındaki tepe noktasındaki şu boşluktan tığımı geçirerek ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle iki ilmek kollarımız için artmış oldu. Doladım, boşluktan tığımı geçirdim, bir trabzan yaptım, bir zincir çektim, yine aynı noktadan bir trabzan daha yaparak artırma yerlerimizi belirlemiş olduk. Yine aynı şekilde dibinden başlayacağım. Bakın şuradaki noktamızdan bu boşluğun üstündeki şu noktaya kadar 22 adet trabzanımı arka beden için yapıyorum. Evet arkadaşlar, 22 adet ikili trabzanımı yaptım. Şimdi diğer kol kısmıma geçiyorum. Doladım tığımı, ikili trabzanımı boşluğumdan geçirerek yaptım. Bir zincir çektim. Yine aynı yuvanın içerisinden geçirerek ikili trabzanımı yaptım. Şimdi koluma geldim, diğer koluma. Şuradaki mesafemizde gördüğünüz gibi trabzanlarımın sayısı birinci sırada 10'du. Hemen tepesindeki noktalara batacağımız için 12 adet ikili trabzan yapmamız gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, bakın 12. Doladım, boşluğa geçirdim ve bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yine boşluktan geçirerek bir trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, bakın 10'uncuyu bir zincir çektim, tepe noktasına batırıyorum, ikili trabzan yaptım ve önümüz 9'dan 10'a çıktı. 1 2 3 zincir çekiyorum, dönüyorum örgümde, tekrar tığıma trabzan yapmak için doladım şu boşluğumuza. Bakın bir sonrakine değil, hemen dibine batıyorum, ikili trabzanımı yapıyorum. Dönüşlerimizde ilk noktamıza 3 zincirimizin hemen dibine batarak 2 adet görünüyor. Ama yapmış olduğumuz, biz baştaki dönüşümüzü saymıyoruz, yanındaki trabzandan itibaren saymış oluyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bakın bir trabzan daha artmış oldu ve 11 adet trabzanımız oluştu. Doladım, boşluk yuvamdayım, bir trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum, aynı yuvanın içerisine bir kez daha batarak arttırma kolonumuzu belirlemiş oluyoruz. Şimdi tekrardan yandaki yuvadan başlıyorum. Kolu 10 adet başlamıştık hatırlarsanız. İkinci sıramızda 10 trabzanımız 12'ye çıktı. Şu an 3. sıramızdayız. 3. sıramızda ise 12'den 14'e çıkmış olacak. 12 adet trabzanımı yapıyorum.
Tepe noktasına da battım ve 12 gösterelim. Şimdi doladım, boşluğuma bir trabzan, bir zincir, boşluğuma tekrar trabzan. Arkayı 20 trabzanla başladık, 22 oldu. Bu sıramla birlikte 24 olacak. Ve bu şekilde artırmalarımız her seferinde devam edecek arkadaşlar. Yakamız, önümüz, kolumuz, arkamız, robamız bitene kadar artırmalarımız da devam edecek. Toplamda baştan kaç sıra trabzan yaptığımın net sayısını sizlerle paylaşacağız. Daha sonra kollarımızı çıkarıp bedenimizle devam edeceğiz. Şimdi yeterli uzunluğa gelene kadar artırmalarıma devam ediyorum ve mantığını anladınız. Boşluklarımıza 2 adet trabzan yapıyoruz. Ama boşluğumuza yapmış olduğumuz bu 2 adet trabzanı saymıyoruz. Yanındaki yuvadan itibaren sayımıza devam ediyoruz. Ve her seferinde kolu 9 başladık. 10, 11, 12, 13 gibi trabzan sayılarıyla devam edecek. Kolu 10 başladık. İkişer artacak. Bir sağdan bir soldan olduğuna göre 10, 12, 14, 16, 18 şekilde kol trabzanlarımız gidecek. Arkayı 20 başlamıştık. Sağdan ve soldan artacağı için 20, 22, 24, 26 şeklinde devam edecek trabzanlarımız. Evet örgü severler. Şimdi toplamda 11 sıra kadar trabzanlarımı ördüm. Kollarımızı 9 trabzan ile başlamıştık. 10 sıra sonra 19 trabzana ulaştık. Şuradaki sayımız 19. Kollarımızı 10 ile başlamıştık. Hatırlarsanız şu an her sırada artırmayı ikişer olarak yaptığımızı düşünürsek eğer 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 trabzan boyuna ulaştı. Arkayı 20 başlamıştık hatırlarsanız. 10 sıra sonra her iki taraftaki artırmayla birlikte 40 trabzan boyuna ulaşmış oldu. Ben 11 kez 11 trabzan, yani baştaki şu kısımla birlikte 11 oldu. Şimdi ipi kalın olan arkadaşlar 10 sırada bırakabilirler. İpi ince olan veya biraz daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlar bu sayıyı 12-13'e kadar çıkarabilirler sıra sayısını. Şu an için bu uzunluk benim için yeterli arkadaşlar. Şimdi ben kollarımı ayıracağım kısma başlayacağım. Size de nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Yine ilk yuvamın içerisine batıyorum ve arka arka trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Elimin görüntüsünü net paylaşmak için kameramızı da düzelttik. En son bakın burada artırma yuvam, yanındaki tepe noktasına ikili trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. Yuvamın içerisine bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bir adet zincirimi çekiyorum. Kolumdaki bu kısmı örmüyorum ve ikiye katlıyorum. Bakın burası kolum. Kolumu örmeden ikiye katladım. Kolumun bitimindeki bu artırma yuvamın içerisine, bakın burada bir kez doluyorum. Artırma yuvamın içerisinde ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle kolumuzu örgümüzden ayırdık ve arka bedene başladık. Trabzanlarımı arka bedende yapmaya devam ediyorum.
Arka bedendeki trabzanları da şu şekilde ifade edeyim. Bakın tam artırma yuvamın hemen önündeki tepe noktasına yine ikili trabzan yapıyorum. Yuvamın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Tekrar kolumu katlıyorum. Diğer artırma yuvamın içerisine bir kez doladıktan sonra birleştiriyorum burayı. İkili trabzanımı burada da yapıyorum. Ve tekrar tepe noktasıyla başlıyorum. İkili trabzanlarıma devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi kollarımızı ayırdık. Bedenimize başlıyoruz. Robamızı bitirmiş olduk burada. Dediğim gibi daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlar bunu 12, 13'e, 14'e kadar devam ettirebilirler. Bu uzunluk benim için yeterli bir uzunluk. Şimdi 1, 2, 3 adet zincir çekip bir üst sıraya bakacağım. Artırma yapacağımız yerdeyiz. Robamız oldukça geniş görünecek robadan sonrası. Bunun için bakıyorum arkadaşlar. Baştan 2, 4, 5. 5. sırasında bir tane. 2, 4, 6, 8 aralık. 8 ilmek aralık bıraktıktan sonra bir tane daha yapabilirim. Daha sonra 2, 4, 6, 7, 8 bırakıyorum. Arka bedene geçtiğim zaman baştan 2 trabzan daha örüp üçüncüye bir artırma yapabilirim. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10'uncuya bir kez 2, 4, 6, 8, 10. Tekrar 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ona gelmemesi için ondan önce şu kısımda bir kez daha artırma yaparız. O zaman 9 tane bırakmamız arka içinde yeterli olacaktır. Şöyle göz kararı bir ayarlama yaptıktan sonra artırmayı birlikte yapalım. Çok fazla artırmayalım. Kaba görünmesin ama çok az görünüp de modelimizde sönük kalmasın tabi. Bir kafadan taslak oluşturdum. Şimdi nasıl yapıyorum artırmayı onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Baştan 3 zincirimi çektim. Yuvaya battım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzan yaptıktan sonra 6. trabzana başlarken arkadaşlar aynı yuvanın içerisine 1, 2, 3, 4. Aynı yuvanın içerisine 4 tane yan yana trabzan yaptım. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arada 8 trabzan boşluk bıraktım. Şimdi yeniden 9'uncuya aynı yuvanın içerisine 1, 2, 3, 4. Aynı yuvaya yan yana batarak 4 tane trabzan yaptım. Şimdi 2, 3, 4, 5. Bakın bu artırma yaptığım yer. 5'e battım. 6.'yı şu dibine. 7.'yi bir adet zincir çekmiştim. Bunun tam ortasına. Ve tekrardan en baştakine batarak kol altındaki birleştirmemizi de düzeltmiş olduk. Şimdi kol altındaki birinci ilmeğimi yaptım. 2. trabzanımı yapıyorum. 3. trabzanımı yapıyorum. 4.'ye 4 tane batıyorum. Arada 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 trabzan yapıyorum. 10'uncuya 4 tane. 1 2 3 4. Tekrar sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzanımı ördüm. 10'uncuya 4 tane. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet ördüm. 10'uncuya tekrar 4 tane battım. 1 2 3 4. Sayıyorum. 2 3 5 6 7. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bu kadar artırma arkası için yeterli mi? Yeterli. Biraz da artırsam daha kaba görünecek. Evet. Şimdi örerek gitmek istiyorum. Bir zincirin üstüne mutlaka trabzanımı yapıyorum. Kol altındaki bu birleştirmeyi boş geçmiyoruz. Arada çünkü bir boşluk oluşur arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle burayı da ortalamaya çalışıyorum. Bunun için yan yana 4 tane trabzan yapıyorum. Beşincinin içerisine 4 adetli dolduracağım. Sonra yan yana tekrar 1. Evet örgü severler, gördüğünüz gibi birinci artırma sıramı tamamladım. Başa kadar da geldim. Şimdi robamız bittikten sonra beden çalışmasında bir artırma sıramız daha var. İlk sıramızda belli aralıklarla bir ilmeğin üzerine 4 kez sık trabzan, ikili trabzan yaparak artırmalarımızı yapmıştık. Şimdi geriye doğru dönüyorum. Yine aynı şekilde birinci trabzanımı örgümün ilk yuvasına 2 3 4 şeklinde devam ediyorum. Bakın bu yuvamın içerisine 4 tane trabzan yaptığıma göre şimdi bu 4 trabzanımın her birinin, bakın şu kısma 1 2 3 4, bu trabzanlarımın tepesindeki her bir yuvaya ikişer tane trabzan yapacağım. Birinci trabzanımı yaptım. Aynı yuvanın içerisine bir kez daha yapıyorum.
Yan yuvaya geçiyorum. Aynı yuvanın içerisine 2 adet ikili trabzan. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yuvanın içerisine 2 adet ikili trabzan ve son kez, yani 4 trabzanımızı 8'e çıkarmış oluyoruz bu sıramızla birlikte. Devam ediyorum trabzanlarımı yapmaya, aralardaki boşluklara. Artırma yerlerim gayet net belli zaten. Bakın tekrardan şu kısım benim artırma yerim. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Yani şu yuvanın içerisine yaptıktan sonra her yuvaya ikişer tane batarak 8 tane trabzan yapacağım. Her yuvaya ikişer tane dedik. 2, 4. Yan yuvaya geçiyorum. 6. Yan yuvaya geçiyorum. 8. Ve devam ediyorum. Her boşluğumdan bir ikili trabzan olarak diğer artırma noktama gelene kadar. Bakıyorum şimdi, gördüğünüz gibi şu benim yan yana tek yuvaya battığım 4 adet trabzanım. Aynı yuvaya batmıştım. Şimdi burada her bir trabzanımın üzerine 2 adet olmak üzere trabzan sayımı 8'e çıkarıyorum. Ve devam ediyorum. Yine gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. Bakın burada bir yuvanın içerisinden 4 tane trabzan geçirdiğim yerdeyim. Yine ikişer adet batıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başa kadar bu şekilde artırmalarımızın üzerine 8 ikişer tane artırarak 8 trabzanı çıkar devam edelim yolumuza. Evet, başa kadar gördüğünüz gibi her artırmamın üzerine ikişer tane batarak 8 ilmek artırmış olduk ikinci sıramızda. Bundan sonra robamız için yapacağımız bir işlem yok arkadaşlar. Herhangi bir artırmamız da yok. Yeterli uzunluk oluşana kadar her yuvanın üzerine birer kez batarak ikili trabzanlarımıza devam edeceğiz her sıra için. Ve başlardaki dönüşlerde 3 zincir çektikten sonra bu başta gördüğünüz ilk yuvaya batarak başlıyoruz biliyorsunuz. Sayımız değişmemesi için ve gördüğünüz gibi her bir yuvamız belli. Gayet net bir şekilde trabzanlarımızın üzerine, her birinin üzerine gayet esnek bırakarak, çok sıkmadan ikili trabzanlarımızı her sıra için yapmaya devam edeceğiz. Yeterli uzunluğa geldiğimizde robadan sonra
kaç sıra yaptığımın net sayısını sizlerle paylaşacağım. Ve daha sonra detay kollarımızı yapacağız, kapşonumuzu yapacağız. Ufak aksesuar çalışmalarımız olacak. Onları birlikte tamamlayarak finale ulaşacağız. Şimdi ben bu boy uzunluğum oluşana kadar çalışıp gelmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hırkamızın robadan sonraki boy uzunluğunu da ayarlamış olduk. Toplamda 22 sıra boyunda ikili trabzan yaparak boy mesafesini ayarlamış oldum. Tabi siz elinizdeki ölçüye göre daha az veya daha çok yapabilirsiniz. Şimdi sağ tarafının en alt ucuna 3 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir kenarlık çalışması yapacağım. Yaka kısmına ulaşana kadar ikili trabzanlarımı yanlardaki boşluklardan geçirerek devam etmek istiyorum. Yalnız çok sık yapmayacağız. Çok da aradaki mesafeyi uzun tutmayacağız. Tam kararında, ölçüyü bozmadan ve buradaki fazlalığı kendinden hissettirmeden sıra ile ikili trabzanlarımızı yapalım. Arada çok boşluklarımız oluşmasın. Çok da sık yaparak önümüz kötü durmasın. Bakın şu kararda ikili trabzanıma devam ediyorum. Yakaya gelene kadar. Evet, başa kadar gördüğünüz gibi geldik arkadaşlar. Şimdi bu kısmın kenarlarını yaptık. Dönüyorum örgümde. Şuradaki gizlemiş olduğum ipin ucunu alıyorum ve bu sefer de sol yan için aynı kenarlık çalışmasını yapmak istiyorum. Bu kez tığımı en baş 3. zincirimin içinden geçiriyorum. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum. 2 Yine aynı her boşluğa ikili trabzan yaparak burada da kenarlık çalışmamı tamamlıyorum. Daha sonra kollarımızı yapalım yine birlikte. Evet, her iki kenarlığımızı da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi kollarımızı çalışalım. En son kapşonumuzu çalışalım. Kollarımızı çalışırken kapşonumuz ağırlık yapmasın. Şimdi kol altımdaki şu boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. Hatta bir altındaki boşluktan geçirelim. İpimiz yukarıya doğru boşluk oluşturmasın. 3 zinciri çektim. İpimin ucu elimin altında, arada yürütme çalışması yapacağım ama biraz daha kısa bırakarak 3 zincirimizi çekelim. 1 2 3. Şimdi yine aynı mantıkla 3, her boşluğa, her yuvanın üzerine ikili trabzan yapmaya devam edelim. Başladığım noktaya kadar geldim ikili trabzan yaparak. En son ikili trabzanımı yaptıktan sonra zincirin içerisinden geçiriyorum ve burayı bir sık iğne ile birleştiriyorum arkadaşlar. Hatta kol altında daha esnek bırakmak için evet, böylesi daha düzgün durdu. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. Biri üst tarafa çıkıyorum. Gördüğünüz gibi yeterli uzunluğa gelene kadar her yuvaya bir tane batarak ikili trabzanlarıma devam edeceğim. Ve her başladığım noktaya geldiğimde birleştirmemi yaparak 3 zincir çekip bir üst kata çıkacağım. Toplamda kaç sıra kol çalışması yaptığımın net sayısını sizlerle
paylaşacağım. Evet arkadaşlar, kollarımızın her iki tarafından da sık iğne ikili trabzanlarımızı tamamladık. Kol altından sonra toplamda 10 sıra olacak şekilde ikili trabzanları yaptık. Daha sonra kol çalışmamız farklı bir iple devam edecek. Şimdi yine pembe ipimize devam edeceğimiz için kapşon çalışmasına başlayalım. Kapşonumuzu nasıl yapıyoruz? Yapmış olduğum kenarlığın haricinde, bakın burada bir kenarlık çalışması yapmıştık. Bunun haricindeki boşluktan, hemen dibindeki boşluktan sayıyorum. 1, 2, 3. 3 boşluk atlıyorum. Dördüncüden tığımı geçiriyorum. 3 zincir çekiyorum ve yine her trabzanın tepesine ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Diğer yanımızın son 3 yuvası kalana kadar şöyle gösterelim. Şu kısımdaki, bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncü yuva şu kısma gelene kadar ikili trabzan yapacağız. 3 zincir çekip bir üst kata çıkacağız ve ikili trabzanlarımıza devam edeceğiz. Kapşon boyumuz oluşana kadar. Sadece burada şöyle bir ayrıntı var. Onu da sizlerle paylaşalım. İkili trabzanlarıma devam ederken robamızdaki ayrım sayılarımız vardı hatırlarsanız. Bu ayrım noktalarına geldiğimiz yuvalara ikişer tane batacağız. Kapşonumuzun biraz daha salaş durmasını sağlayacak bu. Bakın tam ayrım noktası burada. Bunun tepe noktasına 2 adet, aynı yuvaya 2 adet trabzan yapacağım. Ve şimdi tekrar her yuvaya 1 olarak devam ediyorum. Diğer ayrım noktasına geldiğimde yine 2 adet yaparak yaka sayımızdan biraz fazla tutmuş olacağız kapşon sayımızı. Bakın yine kolumuzun bittiği ve arka bedenimizin başladığı noktadayım. Tam bu yuvamın içerisine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Sonra yanındaki yuvadan itibaren devam ediyorum. Evet arkadaşlar, başa kadar geldim ve buraya kadar yapmış olduğum trabzanlarımın sayısı toplam 62 adet trabzan oluşmuş oldu. Şu kısımlardaki 3'er tane boşluklarımızı bıraktık. Diğer ipimize başladığımızda bu boşluklarımız dolmuş olacak. Şimdi baştan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümde dönüyorum. Her yuvaya birer adet olmak üzere yeterli uzunluğa oluşana kadar ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kapşonumuzun boyunu da tamamlamış olduk. Kapşon boyumuz tamamen başladığımız noktadan itibaren 20 sıradan oluştu. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Son ilmeğime bir zincir çektikten sonra karşı 3 zincir çekmiş olduğum başlangıç ilmeğimin tam tepe noktasından geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Birinci birleştirmemi yaptım. Şu kısmı bir kez daha düzelterek yapalım. Evet, şimdi daha düzgün durdu. Şimdi arkadaşlar, buradan bir ilmek karşı taraftan birleştiriyorum. Tığımı geçiriyorum. Daha sonra elimdeki ilmeğin içerisinden geçirerek sık iğne yapıyorum. Tam orta noktasından kapşonumu birleştirmiş olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yapacağımız başka bir işlemimiz var. Gördüğünüz gibi tepe noktasından kapşonumuzu birleştirdik. Burası ön tarafımız ve karşı tarafımız. Şimdi kapşonumuzun ön tarafına küçük bir kenarlık geçirmesi yapacağız. Bunun için şu kenarda 3
tane ilmeği yan yana bırakmıştık hatırlarsanız. Birinci ilmeğimin içerisinden beyaz tüylü ipimi geçiriyorum. İpimi Himalaya Tofi arkadaşlar. Birçok yerde bulabilirsiniz. Himalaya'nın ana kuzusu ismiyle de geçiyor ama Tofi ismini daha çok rahatlıkla temin edebilirsiniz. Bu ipimizi kullanacağız. 3 zincir çektim. Şimdi bütün kenarlarımıza yine ikili trabzan yapacağız. Ne çok sık ne de çok seyrek olacak şekilde bu kenarlığımız toplamda 3 sıradan oluşacak arkadaşlar. Evet, birleştirme yapmak için bakın 3 tane zincirimin ilkine batıyorum. Taban noktasından. Şimdi burada 3 zincir çekiyorum tekrardan ve bir üst kata çıkıyorum. Şimdi yine her trabzanımızın içine birer tane batarak ikinci sıramızı da tamamlayacağız. Evet, yine başa geldik arkadaşlar. Yuvamıza geçip sık iğne ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yukarı katımıza ve son katımıza çıkıyoruz. Ve şimdi 2 zincir daha çekip yine her yuvamızın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle kapşonumuzun kenarlarını tamamlamış oluyoruz. Aynı çalışmayı kollarımız için de yapacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kapşonumuzu tamamladık. Kenarlık çalışmasını bitirdik. Şimdi kollarımızda da yine bu ufak çalışmanız devam edecek dedim. Şu an kollarımız 10 sıradan oluşacak şekilde ikili trabzanlarımıza devam etmiştik. Bu 10 sıramızın üzerine en son bittiği noktadan başlıyoruz. 4 sıra beyaz ipimizle ikili trabzan yapıyoruz her iki kolumuz için. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hırkamızı tamamladık. Kapşonlu güzel bir çalışma oldu. Kapşonlu hırkamızın arkadaşlar boyu 34 santim, en uzunluğu ise 31 santim robadan sonrası. Robamız ise 30 santim olarak ayarladık. Tam 1 yaş bebeklerimizin rahatlıkla kullanabileceği bir çalışma yaptık. Yeni anlatımlarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.